Merhaba arkadaşlar. Siyaset biliminin temel kavramlarını konuşmaya devam ediyoruz. Bugünkü konumuz sivil toplum. Öncelikli olarak sivil toplumun anlaşılabilmesi için sivilin ne olduğunu, neyle ilişkili olduğunu kısaca anlatalım. Aslında İngilizce'deki civilization yani medeniyet kavramıyla sivil arasında etimolojik bir bağ olduğunu hemen söyleyelim. Benzer bir biçimde medeniyet ile Medine yani Medine kentin ya da şehrin Arapça karşılığı medeniyet ile Medine arasında da bir bağlantı olduğunu söyleyelim. Nedir bu şehir özellikle öne çıkıyor? Sivil dediğimizde niye şehri özellikle öne çıkarıyoruz? Şöyle bir mantığı var. Köy ortamında ya da kırsal ortamda kendi içine kapalı bir biçimde yaşayan topluluklar özellikle yüz yüze ilişkiler kurarlar ve birbirlerine çok benzerler bu toplumlar, bu topluluklar. Ancak şehir bu kırsal alanlardan bir şekilde göçü anlatıyor. Yani böylece şehir büyüyor ve içinde bazı farklılıklar barındırıyor. Farklı kırsal alanlardan, köylerden şehre gelen insanlar farklı inançlara mensuplar, farklı etnik gruplara mensuplar, farklı anlayışlara mensuplar, farklı geleneklere mensuplar. Bu da ister istemez bazı çatışmaların olabileceği anlamına geliyor. İşte bu çatışmalardan kurtulabilmek için insanlar medeniyet oluşturuyorlar. Bu medeniyet aslında o farklılıkları bir arada huzur içinde, barış içinde yaşatabilmekle ilgili. Onun için sivil toplum bu noktada önemli bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle demokrasiyi sivil toplumsuz bir biçimde düşünemeyiz. Her şeyden önce sivil toplum dediğimizde gönüllü birlikteliklere atıfta bulunuyoruz. Gönüllü birliktelik oldukça önemli bir mesele. Evet, bir şekilde toplum olarak yaşamaya başlıyoruz. Ancak yaşarken söz gelimi bireysel bir keyfilikten bahsetmiyoruz. Ya da sürekli devletin zor kullanmasından da bahsedemeyiz. Çünkü zor kullanmak hem pahalı bir iş hem de insanları mutsuz eden bir iş. Ama toplumsal hayatın içinde de bir arada yaşayabilmek için bazı şeyler yapmak lazım. İşte bu yapılacak işler gönüllülük esasına dayanıyorsa ve sivil alanda gerçekleşiyorsa, yani bireysel keyfilikten ve devletin zor kullanma alanının dışında bir şeyse o zaman sivil toplumdan bahsediyoruz. Bu çerçeveden baktığımızda çok genel anlamda birey ile devlet arasındaki alandan bahsediyoruz sivil toplum dediğimizde. Bunun örnekleri olarak dernekleri, vakıfları, firmaları anlatabiliriz. Ancak bu formel olan yapıların yanında informal yapılardan da söz edebiliriz. Gönüllü birliktelik olduğu zaman kastetmiş olduğumuz şey nedir? Sivil toplumdur. Devletin zoru olmadan, kuralların zoru olmadan insanların gönüllü bir biçimde bir araya gelip kendilerinin ilgilendikleri meseleler, ortak yapmış oldukları işler. Bu çerçevede barolar, meslek örgütleri acaba sivil toplum mu diye tartışılabilir. Neden? Çünkü ayrıca kanunsal bir zorunluluk var. Bu noktada bazı tartışmaların olduğunu söyleyelim. Ama birçok insan bunları da sivil toplumun bir parçası halinde düşünecektir. Sivil toplum kuruluşları oldukça önemli. Gönüllü birliktelik meselesini göz ardı etmeyelim. Sivillikten bahsettiğimizde özellikle gönüllü birlikteliklerden bahsediyoruz. Sivil toplum kuruluşları, sivil toplum örgütleri, bunlar STK ve STÖ biçiminde kısaltılıyor. Bunlarla sıkça karşılaşırız. Özellikle siyaset bilimi, sosyoloji konularının geçtiği kitaplarda. Bazı insanlar bunun İngilizce karşılığının kısaltılmasını da kullanıyorlar. NGO biçiminde, Non-Government Organization'ın kısaltılmış hali olarak karşımıza çıkıyor NGO. Bunlarla sıkça karşılaşabiliyoruz. Bu kısaltmaları bilmekte fayda var. Gönüllü birlikteliğin en önemli örnekleridir sivil toplum kuruluşları, sivil toplum örgütleri. Ve özellikle modern yaşamda, demokratik yaşamda sivil toplumla bazı işlerin yapılması özendirilir. Neden? Çünkü gönüllü birlikteliklerin oluşturmuş olduğu sinerji oldukça önemlidir. İnsanlara mutluluk verir ve çok önemli işler başarmalarını sağlar.
Herkese açıktır sivil toplum kuruluşları. Doğrudan ekonomik çıkarların öncelenmesi söz konusu değildir. Bu anlamda ekonomik çıkarlar söz konusu olduğunda belki daha çok bireysellikten bahsetmiş oluyoruz. Ancak mutlaka ekonominin dışında olmalı biçiminde de bir yargıda bulunmamak lazım. Ama doğrudan ekonomik çıkarların maksimize edilmesinin amaçlanmadığını burada söyleyelim. Gönüllü birlikteliğin böyle bir anlamı söz konusu birçok açıdan, ama ekonomik çıkarlar ya da ekonomiyle ilgili işlevlerin olmadığı anlamına da gelmiyor bu. Öncelikli olarak şunu belirtelim, bu sivil toplum kuruluşlarının gönüllü üyelik esasına dayanması gerekiyor. Genel üyelik, yani belli bir mesleğe has bir yapı oluşturmak evet mümkün. Ancak şu mesleğe sahip olanlar buraya üye olabilir. Şu mesleğe sahip olmayanlar bunun dışında olmalı gibi belli insanları kayırıcı, belli insanları dışlayıcı bir yapıdan bahsetmiyoruz. Tabii sendikalar ya da meslek örgütlerini bunun dışında tuttuğumuzu hemen söyleyelim. Onların kendilerine göre emredici kuralları var. Bu kuralların da devlet tarafından belirlendiğini, dolayısıyla sivil olup olmadıklarının buna binaen de tartışıldığını hemen söyleyelim. Ya da işte kadınlar üye olabilir, erkekler üye olamaz. Eğer bir kadın derneği ya da erkek derneği değilse o zaman yine bir dışlayıcı mekanizma söz konusudur. Bu anlamda genel bir üyelikten bahsediyoruz. Şeffaf bir örgütlenme olması gerekiyor. Gizli örgütlenmeleri bu anlamda sivil toplumu kuruluşu olarak düşünmememiz gerekiyor. Bunlar sivil olanın dışındadır. Açık ve meşru faaliyet yürütürler. Gizli faaliyetler yürütmezler. Bu anlamda gelir kaynaklarının şeffaf olduğunu, giderlerinin şeffaf olduğunu ve herkese açık olduğunu söylememiz gerekiyor. Son olarak da denetlenebilir olmaları gerekiyor. Tabii bu denetlenebilirlik hem iç denetim hem dış denetim biçiminde düşünülebilir. Özellikle iç denetim burada oldukça önemli. Üyelerin sivil toplum kuruluşlarının nasıl işlediğini bilmeleri ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerine soru sormaları, vermiş oldukları paraların nasıl harcandığını vesaire denetleyebiliyor olmaları oldukça önemli bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. Değerli arkadaşlar, anlatacaklarımızın sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşça kalın.